Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Uniswap nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. İlk başta Uniswap sitesine bir girişi bulalım. Uniswap. İnternette Uniswap yazalım. Beraber bulalım. Uniswap Interface. İsterseniz Home'a da tıklayabilirsiniz ama önemli olan şu. Uniswap.org sitesi arkadaşlar. Bakın yanlış olmayacak. Uniswap.org. Tıklayalım ona. Tam burada güvenli işareti verdi. Tamam, uniswap.org'a girdik. Şimdi şuradan 100 Uniswap diyoruz. 100 Uniswap. Burada eriş diyor. Tamam, artık şu soldakini kapatabiliriz. Ya da şuradan geri gelelim. Yine uniswap.org. Geri geldik bir. Şurada gördüğünüz gibi uniswap.org. Buraya tıklayıp direkt dediğim yere gelebilirsiniz. Bakalım açılsın hemen. Burada MetaMask cüzdanım var. Bunu bir kapatayım. Beraber tekrar açarız şimdi. Uniswap nedir? Sayfa açılırken kısaca bundan bahsedeyim. Kısaca Uniswap merkeziyetsiz olarak işlem yapılan bir kripto para borsası diyebiliriz arkadaşlar. Merkeziyetsizden kastımız işlem yaparken arada aracı olarak herhangi bir borsa ya da kurumun olmaması anlamına geliyor. Bu tarz sistemlere peer-to-peer adı veriliyor. Yani sizin gidip bir arkadaşınızdan 100 TL'yi 2 tane 50 TL'ye dönüştürmenize peer-to-peer deniyor arkadaşlar. Yani birebir işlem demek. Arada herhangi bir aracı kurumun olmaması demek. Şimdi biz bunu internet sitesi üzerinden yapıyoruz. Yani biz arada bir aracı olmadan direktmen kişiden alım yapacağız ama Uniswap bundan biraz farklı arkadaşlar. Buna çok benzer bir sistem kullanıyor. Peer to peer yerine, yani kişiden kişiye yerine kişiden kontratı adı altında bir sistemi var. O da şöyle: Uniswap'te işlem yapabilmek için bir kişinin herhangi bir Ethereum cüzdanına sahip olması gerekiyor. Sağ üst köşeye MetaMask cüzdanımın kullanım videosunu bırakıyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Uniswap'a girdiğimizde burada işlem yapabilmek için cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Şimdi bakın, Uniswap sayfası açıldı. Şimdi burada Connect to Wallet yazıyor. Bunu tıklayıp cüzdanımızı bağlayacağız. Burada desteklenen cüzdanlar çıkıyor. Burada MetaMask'a tıklıyorum ben. Buradan cüzdan açılacak şimdi. Siteye bağlamamız lazım. Tamam, buradan hesap 1'i 2 dedi. Ben sonrakine tıklıyorum. Buradan onay veremiyor zaten. Onaylı orası. Burada Connect'e tıklıyorum. Burada bağlanıyor dedi. Ve şu anda gördüğünüz gibi bağlandı. Bakın şurada Ropsten yazıyor. Yani bu benim test ağım. Bu burada kalmış. Bunu nasıl değiştireceğiz? Şimdi tıklıyorum şurada tilki resmine. Bakalım. Yani sizde burada değilse de eklentiler kısmındadır. Buradan ben cüzdanımı açacağım. İstersem şuradan Ropsten test ağını buradan main Ethereum'a çevirebilirim. Yani main Ethereum bunun gerçek ağı arkadaşlar. Main Ethereum gerçek ağ olduğu için burada çok daha fazla coin var. Ropsten test ağı birebir aynısı ama bütün coinleri desteklemiyor. Bakın artık oradan şey gitti. Gördüğünüz gibi Ropsten yazısı gitti. Tamam. Şimdi burada swap bölümündeyiz. Burası swap takas demek. Takas bölümündeyiz. Pool da havuz demek arkadaşlar. Şimdi havuz nedir falan bahsedeceğim. Burada biz pool bölümüne bir girelim. Ben bu havuzun nasıl çalıştığını, burası havuz oluyor. Ben bu havuzun nasıl çalıştığına dair bir video hazırlayacağım. Çok detaylı ve herkesin anlayabileceği bir video olacak. Onun için havuzun detayına şimdi girmeyeceğim. Bu havuz dediğimiz şey likidite sağlayıcılarının ortak oluşturduğu bir kasa diyebiliriz arkadaşlar. Likidite nedir diyecek olursanız kısaca kaynak diyebiliriz buna. Yani ben BTC ve ETH ile, yani Bitcoin ve Ethereum ile bir havuz oluşturmak istedim ve bu havuza belirli bir miktarda Ethereum ve Bitcoin ekledim. Yani ben bu havuza likidite sağlamış oldum. Bu cümleyle kabaca anlamışsınızdır mantığını. Yani oraya eklediğim şey benim kaynağım, benim likiditem. Şimdi aklınıza staking gelebilir. Staking nedir bilmeyen varsa onu da sağ üstte bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Staking'de mesela elimizde BTC varsa onu stake edip gelir topluyorduk. Ya da herhangi bir coin fark etmez.
Burada fark ettiğiniz gibi az önceki cümlemden sadece tek bir coin'i değil de iki farklı coin'i aynı anda koymamız gerekiyor. Bir havuz oluşturabilmek için. Şimdi şöyle bakalım. Create the pair yazıyor. Bu havuz oluşturmak demek. Yani yarat demek. Add the liquidity. Burada likidite ekle demek. Olan bir havuza likidite eklemek. Şimdi create the pair'a basalım ilk başta. Şimdi burada input diyor, input diyor. Gördünüz mü? İkisi de giriş diyor. Yani input giriş demek. İki tane coin'den eklememiz lazım. Burada Ethereum denmiş. Tıklayıp bunu değiştirebiliriz. Ama şimdi bilgisayar kasmasın. Bunu kapatayım. Çünkü çok fazla coin var. Kasacak şimdi. Da kastı. Kapattık bunu. Sanki PUBG'yi çalıştırıyoruz. Neyse, select the token'a gelelim. Yani burada token seçe gelelim. Buradan da bakın Tether'i seçiyorum. Buradan ikisinden de ekleme yapmam lazım. Mesela şöyle tıklayalım. Ben bu havuzun kullanımını bahsedeceğim arkadaşlar. Çok detaylı, herkesin anlayabileceği şekilde 100.000, 1 milyon dolar koyalım. Aynen, şuna 1 milyon dolar koydum. Şimdi 1 milyon dolara karşı 579 bin tane Ethereum konuyormuş. Bunun bir tanesini belirliyorsunuz. Diğerini otomatik olarak kendi atıyor. Mesela ben buraya 100.000 tane Ethereum yazsaydım, gördüğünüz gibi USDT'yi kendisi ayarlıyor. Mesela ben bunu değiştireyim. Bak, bu çok küçük miktar oldu, fark etmedi de. Şöyle yapalım, bakın buradan sildikçe değişiyor. Mesela bunu 500 yaparsam yukarısı değişiyor, gördünüz mü? İkisinden de bu kendisi otomatik olarak hesaplıyor. Bunu nasıl yaptığını da bahsedeceğim, merak etmeyin. Bir sonraki videomda bunu anlatmayı düşünüyorum. Şimdi gelelim havuzdan nasıl kazanç sağlandığına. Havuza biz USDT ve ETH ekledik. Yani bizim havuzdan işlem yapmak isteyen biri ya USDT ile Ethereum alacak ya da Ethereum ile USDT alacak. Yani Tether alacak. Bunu tamamen Binance'deki işlem çiftlerine benzetebilirsiniz. Diyelim ki biri Ethereum ile Tether ile Ethereum almak istiyor. Uniswap'te bu işleme swap deniyor. Yani takas deniyor arkadaşlar. Swap'in anlamı takas. Siz Uniswap borsasına girdiğinizde swap kısmından işlem yapacaksınız bu takası yapmak için. Bakın şurada swap yazıyor ya, ilk çıktığı sayfa. Buraya tıklayalım hemen. Normalde Binance üzerinden anlatmak gerekirse ETH USDT paritesinden işlem yapmaya benziyor. Yani o mantığı o. Bakın burada from diyor, to diyor. From ne demek? Benim elimde olan demek. To da benim almak istediğim. Mesela benim USDT ile yapacaktık değil mi? Şunu hemen USDT'ye çevirelim. USDT. Evet, şu anda 4K'da PUBG oynuyorum. Select token'a gelelim. Buradan da Ethereum. Yakında bu bilgisayarı imha edeceğim ya. Tamam. USDT Ethereum geldik. Mesela diyelim ki 1000 dolarlık bir Ethereum değiştirmek, 1000 dolara Ethereum almak istiyorum. Burada kaçmış? 0.57. Hatta şu anda Ethereum'un güncel fiyatına ben bir bakayım. 1734 olmuş. Güzel. 1734. 1734. Burada da yazıyormuş zaten. 1733.29 güncel fiyatını gösteriyor. 1734'de bir Ethereum alabiliyoruz. Şimdi işin mantığını anlatacak olursak Binance'le bir kıyaslayalım. Binance bize bir emir defteri sunuyor arkadaşlar. Biz almak istediğimiz fiyatı belirliyoruz. Belirlediğimiz fiyat emir defterine kaydediliyor. Sonra benim almak istediğim fiyattan herhangi biri satmak isterse işlemim gerçekleşiyor. Ben o coin'i istediğim fiyattan almış oluyorum. Yani yine bir şahıstan ürün almış oluyorum. Ama burada Binance bir aracı ve bunun karşılığında da bizden komisyon ücreti alıyor arkadaşlar. Yaptığımız işlem türüne göre maker ya da taker olarak komisyon oranınız değişiyor. Uniswap'te de yaptığınız işlem karşılığında bir komisyon ücreti ödüyoruz. Şimdi bu ücret miktarı %0.3 şeklinde belirlenmiş. Yani biz 1000 dolarlık bir işlem yaparsak 3 dolar komisyon ödemiş olacağız. Uniswap merkeziyetsiz bir borsa demiştim. Peki bu komisyon nereye gidiyor derseniz likidite sağlayıcılarına gidiyor arkadaşlar.
Yani siz Tether ve Ethereum ile bir havuz oluşturup bu havuzu kullanan kişilerden %3 komisyon ücreti alabilirsiniz. Bu olmasa zaten kimse havuz oluşturmaz. Komisyon, yani belirli bir miktar ücret almak mantıklı. Bunda bir sıkıntı yok. Tabii ki havuza likiditeyi tek siz sağlıyorsanız %3'ü komple siz alırsınız. Eğer ki başka birileri de katkı yapıyorsa havuzdaki yüzdelik payına oranla bu %3'lük komisyonu aranızda paylaşacaksınız. Yani bu benim ödediğim %3 miktarı değişmeyecek. Sadece mesela ben $1000'lık işlem yaptım ve $3 komisyon ücreti ödedim. Şimdi bu havuzda tek bir kişi varsa, havuzun likidite sağlayıcısı tek bir kişi ise bu $3 komple kendisi alır. Ama birden fazla kişi varsa, diyelim ki 3 kişi var. Benim havuz payım %50 ise ben $3'ın $1,5'ını ben alırım. Kalanı havuz paylarına göre diğerleri alır. Sistem bu şekilde işliyor. Umarım Uniswap'in mantığını sizlere anlatabilmişimdir. Daha detaylı videolar gelecek. Önce temelini anlatmak istedim. Dediğim gibi burada swap takas işlemi arkadaşlar. Normal al sattan bir farkı yok. Yani takas yapmak demek. Ben bir şey veriyorum, öteki bana başka bir şey veriyor. Yani Binance'te de bu böyle. Mesela Binance'te TL ile Bitcoin almaya çalışalım. Birisi Bitcoin'ini satıyor bize. Biz de ona TL satıyoruz. Yani mantığı aynen bu şekilde. Bu çerçeveden bakmanız gerekiyor. Swap takas demek. Yani al sat işlemleri de zaten bir nevi takas. Biz bir şey veriyoruz, o da bize karşılığında bir şey veriyor. Swap'in mantığı budur. Bakayım başka böyle değinebileceğim bir şey var mı? Burada yaptığımız işlemler arkadaşlar havuzlara gidiyor. Yani biz havuzlardan işlem yapıyoruz. Şimdi ne demiştik biz? Peer to peer değil burası. Peer to kontrat, yani kişiden kontrata. Bu kontrat neydi? Bir yazılımdı. Otomatik olarak piyasa yapıcı mı, market yapıcı mı, öyle bir şey deniyor ona. Yani ben bir şey almak istediğimde havuzdan onu bana getiriyor. Havuzda da kimler var? Likidite sağlayıcıları var. Ben de bir komisyon ücreti ödüyorum bu havuza. Havuza komple ödüyorum. Havuzdakiler de bunu aralarında pay oranlarına göre paylaşıyorlar. Bu mantıklı mıdır? Değil midir? Bunları bir sonraki videoda havuzun tamamen mantığını, işlem amacını vesaire vesaire ayrıntılarını öğrendikten sonra bunu tekrardan konuşuruz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın.